Merhabalar. Evet, bu sene yüncülerinizin raflarında böyle Alize Pufi ipliğini görürseniz bu nasıl bir iplik demeyin. Çünkü Alize bunu sizler için tasarladı. Bu özel bir tasarım. Bütün hakları Alize'ye ait tescilli bir ürün. Ve hiç örgü bilmeyenlerin bile örgü örebileceği, şiş ve tığ kullanmadan, hiçbir aparat kullanmadan böyle bebek battaniyeleri yapabileceği bir iplik. Heyecanlı bir iplik. Yine biz bununla çok teknik çalışmalar yaptık. Bu da onlardan birisi. Her videomuzda biz sizlere pufi ipliğimizle neler yapabileceğinizi göstermek istiyoruz. Yine burada bakın hasır örgü ile biz bir çalışma yaptık. Şiş, tığ kullanmadık. Sadece parmaklarımızla ördük. Bu el örgüsünde gerçekten önemli bir durum. Burada da yine beyaz kullanarak aynı iplikle aynı tekniği arasında beyaz iplik kullanarak yani bir sıra somon bir sırada beyaz iplik kullanarak böyle yine farklı bir görünüm kazanan battaniyemizi de göstereyim şöyle. Bu da çok etkili oldu. Teknik aynı olduğu için ben sizlere ikisinin de yapımını aynı videoda göstermek istedim. Şimdi başlayalım. Aslında ipliğimiz örülmüş bir iplik. Biraz metraj olarak da bilinen uzunluklardan daha kısa. Alize bunu sizler için ördü. Böyle bütün ilmeklerini hazırladı. Sizler sadece ilmekleri geçirerek böyle etkili, güzel, yumuşacık battaniyeler yapabileceksiniz. Hem de çok kısa sürede yapabileceksiniz. Bebek battaniyesi örmek biraz zaman ister. Ama bu sene anne ve anne adayları, yakınları çok rahat edecek. Çok kısa sürede yani sadece en uzun sürenin bir gün olduğunu söyleyebilirim. En uzun süre bir günde bu battaniyeleri yapabileceksiniz. Şimdi bir battaniye için eğer dikdörtgen yapacaksak 6 yumağa ihtiyacımız var. Ama biz bunu kare çalışacaksak yani şöyle tam kare çalışacaksak 5 yumak kullanacağız. 5 yumak bizim bir bebek battaniyesi yapabilmemiz için ideal bir sayı. Şöyle şimdi battaniye eni içinde 50 ilmek bizim için yeterli. 50 ilmeği sayıyoruz. 51. ilmekten örmeye başlayacağız gelen ipimizle. Ben ilk olarak sizlere daha az sayıda bir ilmek sayısıyla bu tekniği öğretmek istiyorum. Çünkü çabuk dönüşler yapalım. İpliğimizi alınca dikkat edeceğimiz tek şey ilk ilmeğe dikkat edeceğiz. Eğer ucunda biraz ip varsa hemen başlayabiliriz. Fakat ucunda ip yoksa bunu açacağız, öyle başlayacağız. 10 tane başlayalım. 10 tane ilmekle 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğimizi ayırdım. Siz 50 ilmeği ayıracaksınız. 51. ilmekle örmeye başlayacaksınız. Şimdi burada aslında el örgüsü bilenler bunu bilirler. Sepet örgü. Mantığımız sepet örgü. Ama sepet örgüde şişte dolamalar var. Biz burada tabii dolama yapmıyoruz. Zaten bizim ilmeklerimiz hazır. Sadece sepet örgünün mantığını kullanıyoruz. 2 ilmeği alıyoruz. Çaprazlıyoruz. Sağ elimdekini sol tarafa, sol elimdekini sağ tarafa çaprazlıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. İyice anlaşılsın. Sağ elimdeki ilmeği sol tarafa, sol elimdeki ilmeği sağ tarafa çaprazladım. Çaprazladıktan sonra böyle ortadan baş parmağımla tutuyorum. Sıradan gelen ipliğimin ilk ilmeğini alarak arkadan 1. ilmekten öne geçiriyoruz. Yukarı çekiyoruz. Tekrar gösterelim. İlk ilmeği alarak çaprazladığımız ilmeğin ilk ilmeğinden arkadan öne geçirerek yukarı çekiyoruz. Sıradan gelen ilmeğimizi yine yanındaki ilmekten yukarı çekiyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Sıradaki 2 ilmeği çaprazlıyoruz. Yine çaprazladık aynı yönde. Hep aynı yönde yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi arkadan öne geçiriyoruz. Yukarı çekiyoruz. Yine sıradaki ilmeğimizi arkadan öne geçirerek yukarı çekiyoruz. Burada önemli olan arada ilmek atlamamak. Bu ilmeklerin hepsini takmak. Atlarsanız bu boşta kalır. Tekrar sıradaki ilmeği çaprazlıyoruz.
Yine arkadan ilmeğimizi geçirerek yukarı çekiyoruz. Çaprazı bozmuyoruz. Sıradaki ilmeğimizi yanındaki ilmekten yukarı çekerek devam ediyoruz. Yine sıradaki 2 ilmeği çaprazlıyoruz. Burada başlangıç sayılarımız çift sayı olmalı. Çünkü 2-2 çaprazlayarak ilerliyoruz ilmeklerimizi. Evet. Bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi hemen hepinizin aklına şu gelecek. Bu ilmekler kurtulmayacak mı? Buradan çıkmayacak mı biz bu çalışmayı yaparken? Kesinlikle çıkmayacak. Bu ipliğin yapısı, dokusu buna müsaade etmiyor, tutuyor. Siz çok iyi yukarı doğru çektiğinizde bunlar kesinlikle çıkmayacak. Öyle bir endişeniz olmasın. Yine çaprazlıyoruz. İpliğimizi arkadan öne geçirerek çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ilk sıramız bitti. Sıramız bitince ön sıra diyelim buraya. Bu ön sıramız tamamlandı. Arka sırada bir önemli durum var. Bunu arka sıranın ilk ilmeğinde ve son ilmeğinde yapacağız. Dikkat edeceğiz. İlk ilmeği ve son ilmeği arkada örmeyeceğiz. Şimdi nasıl yapacağız onu göstereyim. Ne yaptık? Sola çaprazlayarak ilk sıramızı geldik. Şimdi sağ tarafa çaprazlayacağız. İlk ilmeğimizi örmüyoruz. Yanındaki ilmeğimizi alıyoruz ve sağ tarafa çaprazlıyoruz. Biraz önce sola çaprazlamıştık. Şimdi sağa çaprazlayarak sıramızı tamamlayacağız. Birinci ilmeğimizi örmüyoruz. Ördüğümüz şu en son ilmeğimizi örmüyoruz. Bunu değil, buradan geleni değil. En son ördüğümüz ilmeği örmüyoruz. Yanındaki ilmeği alarak sağ tarafa çaprazlıyoruz. Onun yanındaki ilmeği de arkada sola çaprazlıyoruz. Şimdi sıradaki ilmeğimizle geçiriyoruz. Arkadan öne veriyoruz. İlmek verme yönümüz hep arkadan öne. Evet, içten geçiriyoruz. Şimdi yine yanındaki 2 ilmeği sağ tarafa çaprazlıyoruz. Arkadaki ilmeği yine ilmeğimizin içinden geçirerek bu şekilde çaprazladığımız ilmekleri örüyoruz. Yanındaki ilmeği alıyoruz. Yine sağa çaprazlıyoruz. İkinciyi arkasından sola çaprazlıyoruz. Sıradaki ilmeğimizle ipimizi geçirip yukarı çekiyoruz. Şimdi bir tane ilmeğimiz kaldı sonda. En başta da söylediğim gibi sonda kalan ilmeğimizi örmeyeceğiz. Örmeden şimdi artık gene geri dönmeye başladık. Bunu alıyoruz. Şimdi yine sola çaprazlıyoruz. İlk sırada sola çaprazlayarak gittik. İkinci sırada sağa çaprazlayarak geldik. Şimdi yine sola çaprazlayarak gideceğiz. Sağa ve sola bu şekilde ilerlenecek. Evet, son ilmeğimizi örmedim. Aldık. Sağ tarafa, sol tarafa çaprazladık. Arkasını da tabii sağ tarafa çekiyoruz. Bunu önden sola çaprazlıyoruz. Bunu yapma sebebimiz, arkadaki 2 ilmeği örmeme sebebimiz, baş ve sondaki ilmekleri, örgümüzün kenarlarda bollaşmaması için. Onları örersek kenarlarda bollaşır. Evet, yine sola çektik, arkadan sağa çektik, ilmeğimizi geçiriyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Çaprazladığımız örgüye bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Geçiriyoruz. Çok kolay, keyifle yapılacak bir çalışma. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Evet. Ördük. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi mantığı anladık. Şunu gösterelim. Biraz ilerlemiş örgümüzde. Şöyle. İlerlemiş örgümüz bu. İpliğimiz bitti, ne yapacağız?
Şimdi bir yumak bitti. Bir yumak bittiğinde şöyle kaldığımızı düşünelim. Öbür yumağımızı takacağız. Burada ne yapacağız? Bu önemli. Normal bir ip olmadığı için bunu göstermemiz gerekiyor. Takılacağımız ipin yine ilk mayını açıyoruz. Eğer ucunda böyle uzunluk varsa açmaya gerek kalmadan ilk düğümümüzü atıyoruz şöyle. Bilinen bir düğüm atıyoruz. Dikkat edeceğimiz şey attığımız düğümün yakın olması. İki ilmeğin arasını açmaması. Diğer ilmekler kadar bir açıklık bırakması. Bu çok önemli. Eğer biz arayı açık bırakırsak bu görünümü bozarız. Şu şekilde ilmeklerimizi bağladık. Bir düğüm attık. Bir düğüm daha atıyoruz. Çaprazlamaya devam ediyoruz. Bu şekilde çaprazlamaya devam edeceğiz. Evet. Bağlamayı da gösterdik. Böyle devam edeceğiz çaprazlamaya. Şimdi ne yapalım? Kapatmayı gösterelim. Battaniyemizi ördük. Şimdi kapatma nasıl olacak? Bu battaniyede kenara gerek yok. Diğer yaptığımız teknik çalışmalarda kenarlar gösterdik. Nasıl kenarı döneceğiz? Kapatma bölümünün görünümünü alsın diye. Bunda gerek yok. Çok güzel. Hepsinin kenarı aynı. Şimdi kapatmayı normal kapatma el örgüsünde kapatma mantığının aynısını yapıyoruz. Böyle ilmeği, ikinci ilmeğimizi birinci ilmeğimizin içinden geçirip yukarı çekiyoruz. İkinci ilmeğimizi elimdeki ilmeğin içinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Bu şekilde kapatma işlemi yapıyoruz. Şişle yaptığımız mantığın aynısı. Sadece bu iplikte ellerimizi kullanıyoruz. Tek fark bu. Fakat bu size çok kolaylık sağlayacak. Keyifle böyle çok çabuk battaniyeler örebileceksiniz. Sevdiklerinize, yakınlarınıza hediye edebileceksiniz. Evet, bir de tabii annenin bebeğine bir ürün yapabilme mutluluğunu örgü bilmeseniz de yaşayabileceksiniz. Evet, bitirdik, kapattık. Şimdi ne yapacağız? Kalan ipliğimizi geçireceğiz son ilmekten, yukarı çekeceğiz ve böyle gizleyerek ilerleteceğiz. Kapatacağız. Bunu sonra keseceğiz. Evet, battaniyemiz bu şekilde tamamlanacak. Şimdi çaprazlama mantığını öğrendik. Ben bu battaniyeyi de göstermek istiyorum. Gerçekten çok etkili oldu. Buna biz somon rengine beyaz kattığımızda bu teknikte çok etkili bir görünüm oldu. Bunu isterseniz aynı tekniği 2 sıra somon, 2 sıra beyaz örebilirsiniz. Yine burada birer sıra ördük. Bunu göstermek istiyorum. Nasıl yaptık? Şimdi şöyle yapalım. Evet, sizlerle 2 renk kullanımı da paylaşmak istiyorum. Madem ki tekniğimizi öğrendik, böyle etkili 2 renk kullanarak da battaniyeler yapabilelim. Şimdi çaprazlama tekniğiyle düz renkte yapmıştık. Burada yapacağımız tek şey bir sıra somon ipliğimizle örmek, bir sıra beyaz ipliğimizle örmek. 2 sıra demiyorum. Sadece bir sıra. Şöyle göstereyim. Şimdi şurayı açarak size ne demek istediğimi daha iyi göstereceğim. İpliğimiz var, 2 renk. Fakat şimdi bu şiş olmadığı için el örgüsü mantığıyla düşünmeyeceğiz. Biz bunu istediğimiz taraftan örebiliriz. Öreriz, burada bırakırız, geliriz, bu rengi öreriz. O tarafa gideriz. Her şey elimizde mümkün. Çünkü şişte değil ilmeklerimiz. Burada bir sıra somon ile ördüm. İpliğimi sol tarafta bıraktım. Sağ tarafta beyaz ipliğim var. Aynı çaprazlama işlemine böyle bir ilmeği örmüyoruz yine. Sağda ve solda arkada. Aynı çaprazlama işlemine beyaz ipliğimizle devam ediyoruz. Beyaz ipliğimizi geçiriyoruz. Bir sıra beyaz ipliğimizle ilerliyoruz. Evet, bu şekilde çaprazlıyoruz. Bir sağa bir sola demiştik. Bir sırada sağa, bir sırada sola. Böyle beyaz iplikle ilerliyoruz. Buradaki bu etkili görünümü yakalamamızın tek sebebi
birer sıra kullanmak ipliğimizi. Bir sıra beyaz, bir sıra somon. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada mavi bir battaniyemiz var, mavi beyaz. Aynı teknik uygulandı. Bununla ilgili de bilgi verelim. Burada 2 sıra çalıştık. 2 sıra, bir sıra gittik maviyle, bir sıra geri geldik, beyaz ipliğimize geçtik. Bir sıra beyaz ile ilerledik, geri döndük, mavi ipliğimize geçtik. Bu görünümde bu şekilde. Üçü aynı teknik olduğu için fakat renk kullanımları farklı. Bilgilendirelim istedim. Evet, sizlere Alize Pufi ile keyifli örgüler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.